Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bu gördüğünüz muhteşem güzellikteki çantayı çalışacağız. Oval tabanlı torba çanta çalışacağız arkadaşlar. Şöyle hemen arkalı önlü sizlerle paylaşmak istiyorum. Şu anda içi boş. İçi dolduğu zaman daha da güzel görünüyor. Şöyle içini göstermek istiyorum. İçi de oldukça geniş. Ben astar dikmedim ama sizler içine astar dikip bir de şuraya çıt çıt ekleyebilirsiniz. Tamamen size kalmış. Yapımı gerçekten çok zevkli. 2 tonda ip kullandım. Birbirine yakın 2 tonda ip kullandım. Şöyle tekrar eski haline getiriyorum. Evet. Şöyle hemen askılarını göstermek istiyorum. Çok şık, ilk defa kullandığım bir askı oldu ama gerçekten çok şık oldu. Hemen iplerimden bahsetmek istiyorum. Yine çile halinde aldığım ipler kullandım. İkisi de birbirine yakın tonlarda. Biri daha koyu, biri daha 2-3 ton daha açık. Sizler bunu tek renkte çalışabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. 3 milimlik tığ kullandım arkadaşlar. Şöyle yakından göstermek istiyorum. Sanki şöyle sepet biçiminde bir çanta ve içine torba eklenmiş efekti vermeye çalıştım. Bunu sizlerle beraber tamamladık. Hayal gücümüzle başardık diyorum. Hayalimde şöyle bir çanta vardı. Yine Pinterest'ten gördüğüm modellerden esinlendim. Hemen şöyle tabanını göstermek istiyorum. Bu taban videosunu daha önce sizlerle paylaşmıştım. Hemen videonun altına linkini koyacağım. Sizler o linke tıklayarak bu taban yapımına ulaşabilirsiniz. Ama size tavsiyem 2 kat ip kullanarak, yani çift kat ip kullanarak örerseniz daha sert olacaktır. Benim yaptığım birazcık ince oldu. İpimden de kaynaklı. İpim de biraz inceydi. Mesela şu koyu biraz inceydi ama açık renk bayağı sertti. Tabanı şununla yapabilirdim. Çile iplerde maalesef ya ince ya da kalın ipler denk gelebiliyor. Seçemiyoruz maalesef. Evet arkadaşlar, isterseniz hemen bu güzelliğin yapımına geçelim. Geçmeden önce minik hatırlatmamı yapmak istiyorum. Biliyorsunuz ki kanalım tamamen ücretsiz. Kanalıma tamamen ücretsiz abone olup bildirimleri açıp bir de bu videoyu beğenirseniz hem bana destek olmuş olursunuz hem de birçok kişiye ulaşmasını sağlamış olursunuz diyorum ve hemen bu güzelliğin yapımına geçiyorum. Evet arkadaşlar, bu tabanı daha önce sizlerle beraber örmüştük. Hemen onu kullanmayı tercih ettim. Ama benim tabanım şu anda 139 sık iğneden oluşuyor ve yapacağımız model 8 ve katları şeklinde çalışacağız. Benim 4 tane eksik geliyor sık iğnelerim. O yüzden 4 tane ikili trabzan fazladan öreceğim. Yani bir bu baş, bir bu baş, bir ve bir çift batacağım. Yani 143 ikili trabzanı tamamlamış olacağım. Hemen size şöyle ölçü vermek istiyorum. 31'e 13 arkadaşlar, zaten beraber örmüştük bunu. Eğer sizlerin de tabanları hazırsa, küçük ya da büyük hiç önemli değil, 8 ve katları şeklinde ayarlarsak tamamdır. Evet, isterseniz hemen başlayalım. Şöyle ben ipimi kopardığım için şöyle ipime bir düğüm atarak başlayacağım. Sizler koparmadan direkt ikili trabzanlarınızı yapabilirsiniz. Ben şöyle hemen yan taraftan başlamak istiyorum. Şöyle hemen bakın, tek tellerine batacağım. Şöyle arkadan tek teline net miyiz? Şöyle arkadan tek teline batıyorum. İpimi sabitliyorum. Burada 2 zincir çekeceğim. Ve hemen bakın alttaki ipimi de yürütmeye çalışacağım. Orada kalmasın. Bakın arkadan tek teline batarak rahat yukarıya tırmanmak için yapıyorum bunu. Tığın başını doladım. Bakın tam zincirin ortasına, yani sık iğnenin ortasına batıyorum ve tek telden alıyorum. Hemen burada ilk arttırmamı yapıyorum. Tekrar aynı yere battım.
birinci arttırmamı yaptım. İkinci arttırma, üçüncü, dördüncü şöyle tam ortalarda yapacağım. Şimdi sıra sonuna kadar bu şekilde arka ilmeklere batarak ikili trabzan yaparak devam edeceğim. Şöyle şurayı tekrar göstermek istiyorum. Bakın tığın başını doladım. Hemen bakın arkadan şöyle tek ilmek alarak devam edeceğim sıra sonuna kadar. Sıramın sonuna geldim. İlk yaptığım trabzan tepesine batıyorum. Kaydırmayla kapatıyorum. Ben toplamda 143 tane trabzan yapmış oldum. Sizler de 8 ve katları şeklinde istediğiniz sayıda yapabilirsiniz. Evet, burada 1 2 şöyle 2 tane zincir çektim. Tığın başını bir kez doluyorum ve hemen şu aşağıdaki trabzanın şu şekilde beline dolayarak net miyiz? İkili trabzan yapacağım. 4 tane bu şekilde önden beline dolayarak bakın bu şekilde ikili trabzan yapacağım. 2 oldu. 3 ve 4. İşte 4 tane önden beline dolayarak ikili trabzan yaptık. Şimdi tığın başını doluyorum. Arkadan beline dolayarak bakın. Şöyle trabzanların arkadan beline dolayarak ikili trabzan yapıyorum. Bir oldu. 2 3 ve 4. Bakın 3 tane 4 tane önden beline dolayarak ikili trabzan, 4 tane ise arkadan beline dolayarak ikili trabzan yaptık. Bu sıralama sıra sonuna kadar devam edecek. 4 tane önden, 4 tane arkadan, 4 tane önden, 4 tane arkadan şeklinde devam edeceğiz. Yine 4 tane önden beline dolayarak 1 2 3 ve 4. Çanta biraz büyük. Şöyle kameranın önünde zorlanıyorum. Evet. 4. Şimdi 4 tane ise arkadan beline dolayarak. Bir. Bakın bu şekilde arkadan beline doluyorum. 2 3 ve 4. Eminim ki anlaşıldı. Şöyle göstermek istiyorum. 4 önden, 4 arkadan, 4 önden, 4 arkadan şeklinde sıra sonuna kadar devam edelim. Evet, sıramın sonuna geldim. Şöyle hemen son arkadan batarak 4 tane yaptım. Bakın burada zincir çekerek başlamıştık. Hiç o zincire dokunmuyorum. İlk önden beline dolayarak yaptığım trabzanın tepesine batıyorum. Ve kaydırmamı yapıyorum. Burada tekrar 1 2 zincir çekiyorum. Ve yine aynı şekilde ilerleyeceğim bu sırada. Her iki sırada bir değiştireceğiz. Önden doladıklarımızı arkadan, arkadan beline doladıklarımı ise önden batacağız.
Ama ikinci sırada yine aynı şekilde ilerleyeceğim. Önden beline doladığıma önden yine 4 tane ikili trabzan yapıyorum. İkinci, üç ve 4. 4 tane önden beline dolayarak ikili trabzanımı yaptım. Şimdi tekrar tığın başını doluyorum. Bakın 4 tane arkadan beline dolayacağım. Birinciyi yapıyorum. İkinci. Üçüncü. Ve dördüncü. Evet. Şöyle hemen göstermek istiyorum. Şu şekilde olacak. Tekrar 4 tane önden. Bu şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. Eminim ki anlaşıldı. Önden beline doladıklarımı önden, arkadan beline doladıklarımı ise arkadan beline dolayarak ikili trabzan yapıyorum. Eğer daha uzun olmasını isterseniz bu trabzanların 2 kez tığın başını dolayarak üçlü trabzanlar da yapabilirsiniz. O da tamamen size kalmış. Şöyle. Yine buraya geldiğimde 4 tane arkadan beline, 4 tane önden beline dolayarak sıra sonuna kadar devam edeceğim. Evet, tekrar sıramın sonuna geldim. Şöyle ilk çektiğim zincir burada, şuna batmıyorum. Hemen onun yanındaki ilk beline doladığım trabzanın tepesine batıp kaydırmayla kapatıyorum. Şimdi şöyle göstermek istiyorum. Şu anda 3. sıradayım ama ilk sırayı saymıyorum. O normal trabzan sırası. Biz 2 sıra model sırası yaptık. 2 sırada da aynı yönde beline doladık. Şu şekilde hem arkadan hem önden. Şimdi bu beline doladıklarımızı değiştireceğiz yönlerini. Şimdi 2 sırada bir de bu şekilde değiştireceğiz. Şimdi bir üst sıradaki model sırasının ilk sırasındayız. Şöyle 2 zincir çekeyim. 3 fazla olur. Şimdi burası bakın önden beline dolanmış. Ben bunları artık arkadan beline dolayarak yapacağım. Bu modeli daha önce bebek battaniyesi olarak paylaşmıştım diye hatırlıyorum. Bu model çoğunuzun bildiği bir model diye tahmin ediyorum. Tabii ki bilmeyenler de çıkacak. O yüzden şöyle ayrıntılı anlatmaya çalışıyorum. Bu şekilde bakın 4'ünde arkadan beline dolayarak ikili trabzanlarımı yapıyorum. Şu şekilde. Evet. Şöyle göstermek istiyorum bir de. Evet. Şimdi buraya geldim. Bunlar arkadan beline dolanmış. Şimdi önden beline doluyorum bu sırada. 1 2 3 ve 4. Şöyle. Hemen diğer yana geldim. Önden beline dolandı. Hemen bunları arkadan beline dolayarak yapıyorum. Bu sırayı bu şekilde devam edeceğim. Önden beline doladıklarımı arkadan beline dolanmış olanları ise önden beline dolayacağım. Evet.
Evet, iyi hatırlıyorum. Bundan bir bebek battaniyesi çalışmıştık. Çok da güzel olmuştu diye düşünüyorum. Geçenlerde profilime bir baktım. Hiç videolarımı saymamıştım. 1000 videoyu geçmişiz arkadaşlar. Eğer diğer örnekleri de görmek isterseniz kanalıma bir göz atın. 1000 model de az değil bence. 1000 tane video. Şöyle kendi kendime dedim, hepsini ben mi çektim diye. Evet, yani 2017'den beri sürekli bir ara bir 2-3 yıl bırakmışlığım oldu. Ara ara atıyordum. Ama son 4 yıldır sürekli buradayım. Ve gerçekten çok mutluyum. Çünkü paylaştıklarımı gerçekten beğeniyorsunuz. Siz beğendikçe ben iyice hevesleniyorum. Daha da güzel şeyler çıkarmaya çalışıyorum. Arkadaşın biri mesaj yazmış. İşte o kadar güzel anlatıyorsunuz ki heyecanlı. O mesaj çok hoşuma gitmişti. Evet, çok heyecanlanıyorum. Çünkü yaptığım modelleri genelde hani böyle birilerinden kopyalayıp değil de böyle Pinterest'ten bakıyorum bir modele. Ya ben bunu değiştirip daha başka bir şey yapabilirim diye esinlendiğim çok model var kanalımda. Onu beraber yapıyoruz aslında. Hani ne çıkacağını bilmiyorum. Aynı bu çanta gibi. Bu çantayı yine Pinterest'ten esinlendim. Birebir aynısı değil, modeli aynı değil, ama oradan esinlendiğim için kafamda bir çanta canlandırdım. Dediğim gibi şu anda da ne çıkacağını bilmiyorum. Beraber yapıyoruz. Yaptıkça da güzelleşince ben tabii böyle bir daha da heyecanlanarak anlatıyorum. Çok güzel oldu, çok güzel oldu diye. Yani heyecanla anlatmamın sebebi bu. Bunu açıklamak istedim. Bu da gerçekten çok güzel bir heyecan. Ördüğünüzün böyle gerçekten elinizde güzelleştiğini görmek insana heyecan veriyor. Bir de beğeni geliyorsa işte o zaman demeyin keyfime diyorum. Evet arkadaşlar, az önce dediğim gibi işte muhabbete daldım. Bir yeni istiyorum, şöyle bir canlı yayın yapıp sizlerle sohbet etmeyi gerçekten çok istiyorum. Bir gün yaparız inşallah. Dediğim gibi nerede kalmıştık? Önden beline doladıklarımı arkadan beline doladıklarımı ise önden beline dolayarak ikili trabzan yapıyorum. Sıra sonuna kadar. Sıramın sonuna geldim. İlk çektiğim 2 zincirin değil, hemen önümdeki trabzan tepesine batıp kaydırmayla kapatıyorum. Az önce dediğim gibi sıralarım 2'şer sıradan oluşuyor. Şimdi bu sırada da aynen şöyle 2 zincir çekiyorum. Tığın başını doluyorum. Bu sırada da arkadan beline doladıklarımı arkadan alıyorum. Bu şekilde. Evet. Önden beline doladıklarımı ise önden beline dolayarak devam ediyorum. Şimdi amaç gördüğünüz gibi ters düz. 2 sırada bir bunların yeri değişiyor. Bakın burada düz ters, ters düz. Her 2 sırada bir bunların yeri değişiyor. Şimdi bir üst sırada yine yer değiştireceğiz. Evet, önden beline doladıklarımı önden, arkadan beline doladıklarımı ise arkadan beline dolayarak devam ediyorum. Şöyle göstermek istiyorum. Yine arkadan beline doladıklarımı arkadan, önden beline doladıklarımı ise önden beline dolayarak devam ediyorum. Bir üst sırada yine yerlerini değiştireceğiz. Ben yine sıra sonuna kadar aynı şekilde devam edeceğim. Bir üst sırayı da tekrar göstermek istiyorum. Tekrar sıramın sonuna geldim. Aynı şekilde kapatıyorum. Ve şöyle modeli göstermek istiyorum. Modelim zaten şu şekilde çıktı, bakın.
Eminim mantığı anlaşıldı. Her iki sırada bir yerlerini değiştiriyoruz. Bakın bir aşağıda iki sırada ters, bir üst sırada iki sıra düz. Mantık bu. Evet, şimdi yine yerlerini değiştiriyoruz. 2 zincir çekiyorum ve bakın 2 sıra bu şekilde arkadan aldık burayı. Şimdi 2 sıra önden alacağız. Hemen önden beline doluyorum. İkili trabzan yapıyorum. Şimdi yer değiştirmiş olduk. İpim inanılmaz ince. Niye böyle oldu bilmiyorum. Ben biraz daha kalın bu modelde tercih ederdim. Ama maalesef bu çile iplerde de hiç belli olmuyor. Orada dokununca da anlamıyorum aslında. Bazen çok kalın geliyor, bazen çok ince. Bu da fazla ince yani. Evet, bakın 2 sıra düz, 2 sıra ters ve şimdi bu sırada da 2 sıra yine düz örülecek. Buraya da aynı şekilde bakın önden alınmış, arkadan beline dolayarak başlıyorum. Bu sıradan sonra bir sıra daha burayı arkadan alacağım. Eminim ki anlaşıldı. Ne kadar öreceğiz uzunluğunu derseniz her videomda olduğu gibi yine göz kararı. Az önce dediğim gibi kafamda bir proje oluyor ama böyle ördükçe karar veriyorum. Beni takip eden sevgili takipçilerim biliyordur. Ben şöyle hani ezbere bir çanta çıkarmıyorum. Şöyle ördükçe şurasını da şöyle yapalım, burasını da böyle yapalım diyerek şimdi ben istediğim boyuta gelene kadar bu şekilde örmeye devam edeceğim. Daha sonra da devamını öreceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ben yeterince ördüm. Toplamda 22 sıra ördüm. Hemen ölçüsünü de vereceğim sizlere. Şöyle tekrar şunu şu şekilde kapatmak istiyorum son sırayı. Şöyle hemen şuradan alayım. Bir zincir çektim. Ve hemen şöyle ölçüsünü vermek istiyorum. Ne kadar örmüşüm. Çünkü her birimizin eli farklı olduğu için farklı olacaktır sıraların ebatı da. Şöyle yaptığımda 19 arkadaşlar buçuk, 19,5 santim, şöyle sizler de görüyorsanız 19,5. Sizler bunu daha kısa, daha uzun, her zaman dediğim gibi yapabilirsiniz. Evet, hemen burada şöyle tekli trabzan yapmaya başlayacağım. Hemen burada tığın başını doluyorum ve her bir trabzan tepesine şöyle tekli trabzanlar yapacağım. Batıyorum ve tüm ilmekleri aynı anda çıkarıyorum. Tığın başını doladım. Trabzan tepesine batıyorum ve 3 ilmeği aynı anda topluyorum. Bunu bu şekilde tüm sıra boyunca yapalım. Bu şekilde. Evet, sıramın sonuna geldim. Yine ilmeğimi şöyle öne doğru çıkaracağım. Ve bir sırada burada sık iğne yapmak istiyorum. Bir zincir çektim. Ve şöyle sıkı sıkı dibine batarak bir sırada sık iğne yapıp ipimi koparacağım arkadaşlar. Bu şekilde tek tek batıyorum ve sıkı sıkı bir sık iğne yapıyorum. Şu şekilde. Ben sık iğne sıramı bitirdim. Şöyle göstermek istiyorum. İpimi kestim. Biz buradan sonra şöyle 2 ton açık renge geçeceğiz ama geçmeden önce yine bu rengi alıyorum. Çünkü şu aralara biz geçirip öreceğimiz için açık renk şuralarda belli olur diye düşünüyorum. O yüzden yine bir sıra bu iple devam edeceğim.
şöyle ipime bir düğüm aldım ve hemen şöyle bakın şu şekilde beline dolayarak, bakın tekrar göstereceğim, şu trabzan ve sık iğne değil, hemen alttaki şuradaki trabzanların beline şu şekilde doluyorum, ilmek aldım ve şöyle sık iğneler yapacağım. Bakın şöyle sık iğne yapıyorum, hemen yanındakinin beline doluyorum, tek tek tüm trabzanların beline dolayarak bu şekilde sık iğne yapacağım. Şöyle net miyiz? Evet, şu şekilde bakın, hemen yanındakini, bu şekilde renk ayrımlığı da olmuyor, o yüzden böyle bir şey düşündüm. Bunu tek renk de yapabilirsiniz, yani bu şekilde de devam edebilirsiniz, ama ben bir iki renk ton böyle fark etsin istiyorum. Bakalım nasıl olacak. Evet, bakın hemen şuraya geldim. Yine aynı şekilde arkadan şöyle beline doluyorum ve sık iğnelerimi yapmaya devam ediyorum. Her bir trabzanın beline dolayarak aynı işlemi yapacağım arkadaşlar. Şöyle beline doluyorum, ilmek aldım ve sık iğne yapıyorum. Bakın bu şekilde. Eminim ki anlaşıldı. Tekrar şuradan göstereceğim. Bakın bu şekilde. Çok pardon, çanta bayağı sertleşti. Ben ip ince diyordum ama model sert yaptı maalesef ipi. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Evet, sıramın sonuna geldim. İlk sık iğneye batarak kaydırma yapıyorum. Bir zincir çektim. Bu ipimi kesiyorum. Eğer kesmezseniz bu iple, yani tek renk yapacaksanız bu iple bu şekilde devam edebilirsiniz. Şöyle hemen yeni rengimi göstermek istiyorum. Yine aynı tonlarda ama birkaç ton daha açık. Hemen ipime bir düğüm atıyorum. Şöyle şurası incelmiş, keseyim. Evet. Şöyle şu şekilde hemen şöyle batıyorum. İpimi sabitliyorum. Bakın şu ilmeği de altta yürüteceğim. Bu şekilde az önce yaptığım sık iğnelerin tepelerine batarak, bakın artık buraya hiç dokunmuyorum. Şu içten çalışacağım. Bu şekilde sık iğne yapmaya devam edeceğim. Sıra sonuna kadar her bir sık iğne tepesine birer tane sık iğne yapıyorum. Şöyle. Evet. Sıra sonuna kadar devam edelim. Evet, sıramın sonuna gelmek üzereyim. Tekrar aynı şekilde ipimi şöyle önden alıyorum. Biraz sıkıştırıyorum. Bir zincir çektim ve dibine batarak başlıyorum. Arkadaşlar artık şöyle çantanızın ne kadar uzun olmasını istiyorsanız o kadar bu şekilde döne döne sık iğneler yapacağız. Başka bir işlem yok. En son 2-3 sıraya kala, 2 sıra kala en sona bir sıra bağcığımızı geçirmek için ikili trabzan yapacağım. Yani sık iğnelerin üzerine normal 2 sıra ikili trabzan yapacağım. Daha sonra yine sık iğneye 2 sıra devam edeceğim. Veya bir sıra bitirdikten sonra göreceğiz beraber. Bu şekilde ben istediğim uzunluğa gelene kadar sık iğnelerimi yapmaya devam edeceğim. Evet arkadaşlar, ben şöyle sıramın sonuna geldim. Hemen sizinle beraber bitirmek istiyorum. İpimi kestim birleştirmeden. Şöyle iyice sıkıştırıyorum.
Ve hemen şöyle bir yün iğnesi var. İğneyle burayı kapatacağım. Ben son sırayı bir sık iğne ile bitirdim. Sizler 2-3 sıra daha yapabilirsiniz. Birazdan beraber sayacağız. Bakın burayı birleştirmedim. Şöyle iğne ile girerek birleştiriyorum. Şöyle sıkıştırıyorum. Hemen şu yanından çıkardım. Şöyle gördüğünüz gibi burayı birleştirmiş oldum. Hemen şöyle bir aşağıdan giriyorum. Çok belli etmeden. Ve arkadan hemen şöyle iğnemi yürüterek ve ileride bir düğüm atarak bitireceğim. Ve şimdi kaç sıra sık iğne örmüşüz beraber sayacağız. Şuraya nasıl bir düğüm atıyorum onu da göstermek istiyorum. Şöyle sıkıca bir düğüm atıyorum. Bunu yaptığımızda kesinlikle çözülmeyecektir. Şöyle içten ipimi yürüterek iyice sağlamlaştırıyorum. Bayağı bir sert çanta oldu arkadaşlar. Şöyle çok tok duran bir çanta oldu. Evet. Bu şekilde daha sonra ipimi keseceğim. Hemen ipimi burada kesiyorum. Ve şöyle beraber sayalım sizlerle. Ben de saymadım. Göz kararı ördüm. İlk sıradan başlıyorum. İlk sırayı şu renkle yapmıştık. Onu da beraber sayarsak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 sıra ördüm. Daha sonra hemen üzerine ikili trabzan yaptım. Bir sıra ikili trabzan. Daha sonra üstüne bir sıra sık iğne yaptım. Bu ikili trabzanların arasından şöyle bir kuşağımız olacak. Onu geçireceğiz. O yüzden bir sıra ikili trabzan yaptım buraya. Hemen şöyle ölçü de verecek olursam hemen ölçelim. Şöyle hemen dibinden ölçüyorum. 10 santim arkadaşlar örmüşüm. Toplamda çantam kaç santim? Taban haricinde 29 santim. Evet. Şöyle başta da dediğim gibi arkadaşlar tabanı çift kat iple örelim. Benimki biraz yumuşak oldu. Üzerine biraz da ütü gezdirdim. Ondan da yumuşadı. Ama ben içine keçe koyup sertleştireceğim. Ama sizler hiç keçeye gerek kalmadan hemen 2 sıra iple ördüğünüzde iyice kalın olacaktır. Evet, şimdi şöyle aparatlarım var. Yeni ördüm ve bunları daha önce boncuklu çantada örmüştük arkadaşlar. Bu hemen bağcığını da aynı şekilde boncuklu çantada örmüştük. Bunları hemen videonun altına boncuklu çanta videosu olarak ekleyeceğim linkini, oraya tıklayarak bunların yapılışını görebilirsiniz. Hemen şunu kaç zincirle başladım? 17 zincirle başladım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sıra ördüm. Hemen şu bağcığın ölçüsünü vermek istiyorum. Diğerinden farklı olabilir çünkü. Bağcığımızın boyu 1 metre 10 santim. Evet. Diğer boncuklu çantada olduğu gibi şöyle tamamını karşınızda yapmayacağım. Sadece nasıl? Şöyle bir iğne. Şunu şöyle kapatalım. Ucunu. Evet. Bakın. Şöyle hemen aralara giriyorum. Şöyle aradan bunu ittirerek daha ince kuşak da yapabilirsiniz ama bu kuşak benim çok hoşuma gidiyor. Çok da böyle ağır duruyor. O yüzden bunu yapmayı tercih ediyorum. Geçirmesi biraz zor olabilir ama sonradan çanta bunu alışıyor. Boncuklu çantada da gördüğünüz gibi burası rahat bir şekilde ilerliyor. Bakın. Hani böyle çok sıkı olduğuna bakmayın. Şöyle ortayı baz alıyorum. Ve ilk önce buradan geçirip arkadan geçireceğim ve şuradan bir yerden çıkaracağım aynı şekilde. Bir içten bir dıştan şekilde şöyle
Bakın hemen bunu alıyorum iç taraftan dışa doğru. Şimdi kaç tane trabzan aralarından geçirdiğimi biraz sonra, hepsini geçirdikten sonra bilgilerini sizlerle beraber paylaşacağım. Evet arkadaşlar, ben kuşağımı şu şekilde geçirdim. Hemen şöyle göstermek istiyorum. Bakın tam ortayı belirledim. Ortada şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 tane ikili trabzan bıraktım. Diğer taraflarda da 12, 13, yani hepsi bir değil. 12, 13, 14 o şekilde şöyle göstermek istiyorum. Şu anda açmıyorum. Çünkü hemen boncukları geçirmeyi göstereceğim. Daha sonra beraber açarız. Bir de az önce dediğim gibi biraz alışması lazım çantanın şuralardan rahat geçmesi için. Yine söylüyorum, daha ince bir kordon yapabilirsiniz. Evet, öncelikle şu ördüğümüz aparatı şuradan geçiriyorum. Boncukları taktığımızda bunu maalesef geçiremeyiz. İlk başta bunu takalım. Şöyle hemen şu ortayı açıyorum. Şöyle tığ yardımıyla çekeceğim. Çok büyük yapmıyorum. Şöyle kuşağım içinden geçsin yeterli. Şöyle rahat çekmek için hemen ucundan. Evet, bu kadar. Şöyle daha sonra da hemen iplerimi uzun bırakmıştım zaten. Hemen ipime iğne geçiriyorum. Ve boncuklarımı alıyorum. 3 tane büyük, 2 tane küçük. Öncelikle bir küçük boncuğu geçirdim. Daha sonra 3 tane büyük boncuğu geçiriyorum. Ve daha sonra yine küçük. Şöyle çok kasmadan şunu şu şekilde çeviriyorum. Bu şekilde ve dikmeye başlıyorum. Şöyle elimle düzeltiyorum. Evet, böyle hoş. Bakın bu şekle geldikten sonra şuralardan dikeceğim. Bir düğüm atacağım. Daha sonra da ipimi saklayıp bitireceğim. Daha sonra da askımıza geçeceğiz arkadaşlar. Çok da videoyu uzatmaya gerek yok. Şu şekilde dikip ipinizi saklayabilirsiniz. Ben bunları bitirip hemen askıya geçmek istiyorum. Evet arkadaşlar, ben şöyle boncuklarımı diktim. Çok da şık oldu. Hemen askı bölümüne geçmek istiyorum. Şöyle çok videoyu uzatmamak amaçlı önceden zincirimi çektim. Toplamda 150 tane zincir çektim. Benim için yeterli olacak. Sizler kendi omzunuza bu zinciri atıp uzunluğunu ayarlayabilirsiniz. Şimdi şöyle kamerayı yaklaştırdım. Bakın şurası benim düz zincirim. Arkasını çevirdiğimde şu arkası hemen şöyle yatık trabzanlarım var. Bakın o yatık trabzanlara batarak sık iğne yapacağım. Şöyle tek tek yatık trabzanlara batarak sık iğne yapıyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edeceğim. Bakın ön yüzüm tersi ve tersinde duran şöyle yatık trabzan diyorum da pardon, yatık duran ilmekler. Şöyle tek tek o yatık ilmeklere batarak sık iğne yapıyorum sıra sonuna kadar. Sıranın sonuna geldim. Son ilmeğime batıyorum ve sık iğnemi yapıyorum. Ve şöyle göstermek istiyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam ettik. Bir zincirle
yükseliyorum, çeviriyorum ve şöyle dibinden başlayarak her bir sık iğne tepesine bir tane şöyle sık iğne yapıyorum. Her bir sık iğne tepesine bir tane sık iğne yaparak yine sıra sonuna kadar devam edeceğim. Bunu kaç sıra yapacağımı bilmiyorum. 3 yapabilirim, 4 yapabilirim ve sizlerin istediği kalınlığa göre sizler de aynı şekilde kaç sıra yapmak istiyorsanız o şekilde devam edebilirsiniz. Sıranın sonunda yine bir zincir çekiyoruz ve her bir sık iğne tepesine tek tek batarak istediğiniz sırada yapabilirsiniz. Ben de istediğim sırada yapıp hemen dönüyorum. Evet, 3. sıramın sonuna geliyorum. Son sık iğnemi yaptım. Şöyle göstermek istiyorum. Ben toplamda 3 sıra ördüm. Ama sizler daha az veya daha çok yapabilirsiniz. Hemen burada kenarlarıma geçiyorum. Bakın. Burada bir zincir çektim. Bir geriye doğru örmeye başlayacağım. Bakın. Hemen önümdeki sık iğne tepesine batıyorum. İlmek çıkarıyorum ve sık iğne yapıyorum. Sonra hemen onun önündekine geriye doğru batıyorum. İlmek çıkardım, uzattım, sık iğne yaptım. Geriye gittim, battım, uzattım ve sık iğnemi yaptım. Bu şekilde geriye giderek devam ediyorum. Bunu daha önce birçok motifte kullanmıştık. Çok da güzel olmuştu. Bu şekilde geriye batarak sadece sık iğne yapıyoruz. Tek değişik noktası geriye batmamız. İleri doğru örmüyoruz. Geriye doğru örerek sık iğneler yapıyorum. Diğer uca gelene kadar bu şekilde devam edelim. Dönüşleri de göstermek istiyorum. Evet, böyle geri geri giderek sık iğne yapıyorum bu sıranın sonuna kadar. Sıramın sonuna gelmek üzereyim. Buradaki son trabzan tepesine battım. İlmeğimi uzattım. Bakın şöyle dönmek istiyorum. Şöyle köşeleri ikişer kez batacağım. Tekrar aynı yere batıyorum. Şöyle ilmeğimi uzatıyorum. 2 kez aynı yere batmış oldum. Hemen yanındakine battım. İlmeğimi uzattım. Kapattım. Ve hemen şuraya geliyorum. Buraya da 2 kez batıyorum. 1. Aynı yere battım. Ve yine ilmeğimi şöyle düzelteyim. Uzatıyorum ve kapatıyorum. Şurası biraz sıkıştı. Orayı düzeltmek istiyorum. Orası çirkin göründü. Şöyle 1. Tekrar aynı yere battım. İlmeğimi uzattım. 2. Daha sonra yine sık iğne tepelerine batarak yine tersten devam ederek sık iğnelerimi yapıyorum. Bu şekilde devam ediyorum arkadaşlar. Daha sonra da askılarımızı metal aparatlara dikeceğiz. Ama eğer elinizde metal aparatınız yoksa direkt çantaya bu şekilde de dikebilirsiniz. Ben şimdi kapattıktan sonra şunu da göstermek istiyorum. Şöyle çok videoyu uzatmayalım. Tüm etrafını bu şekilde ittikten sonra şöyle aparatıma şöyle kıvırarak yapmayacağım, bunu da şöyle kıvırarak da yapabilirsiniz. Bakın şu şekilde yaparsak eğer istediğimiz zaman aparatı çıkarabiliriz. Ama ben böyle değil de şu şekilde aparata tutturacağım. Yani şu şekilde duracak. Ben öreceğim ve şunları aparata takıp, daha doğrusu dikip hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, şöyle hemen göstermek istiyorum. Bitirdikten sonra sık iğnemi hemen iğne ile şöyle diktim. Bence çok hoş görünüyor. Sizler yine zevkinize göre ayarlarsınız diyorum. Bakın hemen şuradaki katlamaların
şöyle aşağısına hemen ekleyeceğim. Şöyle yönünü bulmak istiyorum. Hemen şuradaki ikili trabzanlara takacağım. Evet. Bakın. Şunu düzeltiyorum. Bakın. Şu şekilde. Çok da güzel oldu. Bakın ortada 3 tane trabzan bırakmış oldum. Hemen diğer tarafa geçeceğim. Gerçekten çok güzel oldu. Bir takipçimin dediği gibi yaptıkça hoşunuza gittikçe çok hevesli anlatıyorsunuz demişti. Evet, böyle ördükçe, çünkü ne çıkacağını bilmiyorum. Çıkan şey hoşuma gidince çok heyecanlanıyorum arkadaşlar. O kadar mutlu oluyorum ki daha da hevesli anlatmak istiyorum. Evet. Şöyle şunu da şuraya getirelim. Hemen şöyle aldım. Çok güzel oldu. Bakar mısınız? Ben gerçekten çok beğendim. Sadece aklıma takılan bir nokta, şuradaki aparatı şu renk mi yapsaydım acaba diye kendimi yiyorum teminden beri. Her an şunun rengini değiştirebilirim. Onu da söylemek istiyorum ama ortaya gerçekten çok şık, çok kibar bir model çıktı. Hemen şöyle içini açalım. Hemen içine çok güzel bir astar takabilirsiniz. Şuraya açılmaması için bir çıt çıt takabilirsiniz. Gerek yok ama isterseniz takabilirsiniz. Başta dediğim gibi şu kuşağı daha ince yapabilirsiniz. Ama sürekli kullandıkça buna alışacaktır. Sürekli aç kapa yaparak buna alışacaktır. Şimdiden bile alıştı gördüğünüz gibi. Şu şekilde. Evet, umarım açıklayıcı bir şekilde anlatabilmişimdir. Umarım anlatımımdan memnun kalmışsınızdır. Şöyle arada hemen etiketimi de diktim. Onu da söylemek istiyorum. Umarım güzel bir video olmuştur sizin için. Benim için gerçekten çok güzel bir video oldu. Bir dahaki modellerde görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.